Buralar yavaş yavaş kapanıyor. Ne kadar güzel bir şey bu. Böyle küçük Suzuki minibüsler var. Ulaşım için. Kavurma ve sucukluk da güzel kokuyor. Buralar mahvolmuş ya. Çok yazık bu Mısır'a. Mısır'ın büyük sanatçıları. Gece yarısını geçti. Sokaklardayım. Bakalım Perşembe gecesi nasıl oluyor? Kahire'de. Bu harika binayla başlamak istiyorum. Kredi Foncier Egyptian diye bir bina. Bir banka binası gibi. Evet, önünde ATM'ler de olduğuna göre bir banka olarak faaliyet vermeye devam ediyor. Ya muhteşem binalar. Muhteşem binalar. Buralar yavaş yavaş kapanıyor. Ama hala canlı yerler var. Daha doğrusu hiç bitmeyen, hiç tükenmeyen bir şehir. Ve aynı zamanda da hiç sönmeyen. Burası Abdülhalik Tarvat Caddesi. Abdülhalik Tarvat. Tamam. Bankalar ağırlıklı bir cadde. Diyorum ya, Karaköy'e benziyor buralar. Andırıyor. Mesela şu da çok güzel bir binaymış. Muhtemelen 1920'lerden bir bina olması lazım. Mimari tarzına baktığımız zaman hatta 20'ler değil de 30'lar. 30'ların mimari çizgisini gösteriyor. Bakarız, bir bilgi bulabilir miyim? Bilmiyorum. Yani bu civarda hangi caddeye gittiysem müthiş binalarla karşılaştım. Bu Tahrir'in etrafı, Tahrir Meydanı'nın Babulluk semti. Tamam. Ne kadar güzel bir şey bu. Bir kuyunun etrafında insanlar. Bir Mısırlı kahraman. Böyle. Bir hayvan avlamış, arkasına atmış. Kanatlı bir keçi avladı da. Efsanevi bir şey. Ve burada da böyle bir Romalı asker. Bunun ne olduğunu da hiç bilmiyorum ama harika bir şeymiş. Çok farklı. Yani bu Mısır'daki batılı kültür mirası da inanılmaz. Çok güzel yani. İstanbul'da böyle şeyler yoktur çok, yani bu kadar. Buraya çok özenilmiş, çok. Başka bir kültür yaratılmış burada. Batı döneminde, yani Batı dönemi derken Fransızların gelişi, İngilizler, İtalyanların tabi hakimiyeti olmasa da etkisi yoğun bir şekilde hissediliyor mimaride, kültürde. Nereye gidiyoruz? Bu tarafa gidiyoruz. El Gumhuriye. El Gumhuriye Caddesi, yani C'yi söyleyemediği için şeyler. Burası Cumhuriyet Caddesi yani. Böyle küçük Suzuki minibüsler var. Ulaşım için pratik, küçük, her yere girer, mantıklı. Kahire için mantıklı. Böyle yolun ortasından dalıyorum yani. Işık falan bir şey yok. Bak, benim gibi yolun ortasında yürüyor arkadaşlar. Başka da bir çare yok. Ya da alt geçitten geçmek lazım herhalde, metro.
geçidinden şu tarafa doğru gidelim. Burada da böyle bir heykel var. Kimin heykeli bilmiyorum. Cumhuriyet Meydanı. Ama tadilatta. Şu an telefon ışığından yardım alıyorum. Şehrin en merkezi yerlerinden biri. Köprülerin çevresi falan biraz iğrenç. Onu da söyleyelim. Güzellikleri söylüyoruz. Her şeyi de anlatalım yani. Ama burası da tam bir köprü altı. Kelimenin tam anlamıyla. Bir köprünün altından geçtim. Şimdi bu noktadayım. Burada yine mükemmel bir bina gördüm. Bu mükemmel bina Milli Tiyatro binasıymış. Mısır'ın ulusal tiyatrosu. Bak afişlerde görülüyor biraz. Harika bir bina. Ama ne yazık ki etraf çok fena ya. Çok pis kokuyor. Feci, anladınız. Ve çok çöpler var. Feci. Ya ama şu duyguya kapılıyorsun. Yani bu şehir ıslah edilmiş olsa, toparlansa, yani şuralar vallahi İstanbul'un çoğu yerinden güzel mimari olarak. Gerçekten mimari uyum daha yüksek. Ama şehir çok harap. Şehir çok harap yani. Tabii şehirde çözülemeyen bir trafik sorunu. Böyle iğrenç bir geçit. Şehir yer yer bir planlama faciası. Yani bir taraftan muazzam yapılarla örülmüş ama diğer yandan yani çok kötü bir şehir planlamasıyla mahvedilmiş. Yazık, çok yazık. Ciğer. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm hacı. Aleykümselam. Abi müsaade etti. Köfte gibi ha, et. Kavurma. Kavurma ve sucuklu da güzel kokuyor. Harika. Eyvallah. Ma'asselamı. Bak çok güzel insanlar ya. Başkası olsa başka memlekette yani. Pek çok memlekette föt edebilirler. Bak öyle lönk diye geçemezsin yani. Her an tetikte olman lazım Kahire'de. Hele de gece ışıklar da yok. Yani. Peki ben ne tarafa gidiyorum? Ya tabii taksi çok ucuz. Yani Türk parasıyla, ki Mısır parası da Türk parasına yakın şu an. 100 lira, 150 liraya pek çok yere gidersin. Bilemedin 200 liraya daha da uzağa gidersin. Mesela havalimanından şehrin merkezine gelmek 400 lira, 500 isteyen var. Efendim şeyde 300'e falan da gidebiliyorsun Uber'le. Ama ortalama 400'e çok rahat gidebiliyorsun. Ama ben yine de gece vakti buraların nasıl olduğunu merak ettiğim için yürümeyi tercih ettim.
Burası pazar kurulan bir alan belli ki. Her yerde pazar çöpleri var. Ama ortada bir belediye, bir temizleme pek görünmüyor. Enteresan Kahire. Allah iyi etsin yani. Ben derinlerdeyim. Ya biraz sıkıştım, söylemesi ayıp. Onu söyleyeceğim. Selamünaleyküm. Abi deposunu açtı. Yine Suriyeli misin diye soruldu. Türkiye'li deyince yine güzel tepkiyle karşılaştım. Kapalı olan depoyu açtı. İlerliyoruz. Ama Perşembe akşamı pek hayal ettiğim gibi değil, en azından bu civarlar. Yani hayal ettiğim nasıl dersen, hani yarın tatil olduğu için acaba yani Avrupa'daki, Türkiye'deki cumartesi akşamı havası burada Perşembe akşamı oluyor mu diye merak etmiştim, düşünmüştüm. Ama pek buralarda en azından öyle bir şey göremiyorum. Buralar çok perişanmış ya. Ben güzel yerlerde yürümüşüm. Onu anladım yani. Bugüne kadar hoş yerlerde yürümüşüm. Buralar mahvolmuş ya. Çok yazık bu Mısır'a. Şuraya bak. Sebilül Mümtaz Kadın. Ha. Burası gündüz vakti geldiğim yerlerden biri. Mümtaz Kadın. Mümtaz Kadın Sebili. Bunun yanından geçmiştik. Bunun yanından geçmiştik. Mümtaz Kadın Sebili. Muhteşem bir şey abi. İnci gibi yani. O kadar özenli, güzel bir yapı ki. Ama şöyle bir şeyin yanında. Şöyle bir şey var etrafında. Bunu kapatayım da bir yola bakayım. Burası neymiş? Bosfor. Bosfor. Mısır'ın büyük sanatçıları. Ümmü Gülsüm, Asmahan, Abdülhalim Hafız, Abdülvahhab. Hepsi burada. Çok müthiş bir yermiş. Selamünaleyküm. Ciddi bu abimiz. Ferhat. تحسين كلمة فيها بقول لك Yine bir kaoslardan geçip yine bir güzelliğe ulaştım. O yollar tabii çok bozmuş, o köprüler. Köprülerin altı. Yani tabii mezbelelik olmuş. Ama bak şimdi bir çıktım. Şuralar ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Burası nedir acaba? Yok, tahmin ettiğim gibi bir canlılık buralarda yok. Egyptian pancakes. El-Amel Coffee Shop. Coffee shoplar var burada. Selamünaleyküm. Ha? Selamünaleyküm. Hey, friend. Hey. Kim bu? Burada bazı sesler geliyor.
Allah Allah. Ümmü Gülsüm. Sokaktaki bütün dükkanlar Ümmü Gülsüm. Burası kapanmış. Ha. Allah Allah. Nasıl bir Ümmü Gülsüm sevgisi ya memlekette. Yani 20. yüzyıldaki en önemli figürü, tartışılmaz, memleketin en büyük değeri bir ses sanatçısı. Ne kadar mühim bir şey. Tarihi kapalı çarşıya geldik. Mısır'a doyulmaz tabi ama vaktimiz yok. Ne yazık ki. Şunlara bak ya. Allah Allah. Ya şurası Bab-ı Züveyle'ye giden ve muhteşem eserlerle dolu olan bir yol. Çok da orijinal bir yer. Burada gündüz de bulunmak isterdim ama imkan olmayacak. Piramitleri tercih etmek zorundayım. Kahire muhteşem, bitmiyor. Yine geleceğim. Ama şuraya geçmenin bir yolunu bulayım. Parmaklıklar var, karşıya geçiş yok. Bir başka bir yol bulup geçeyim şimdi. Güzelliğine bak şuranın. Ya kaç tane tarih katmanı birbirinin içine geçmiş ya. İnanılmaz. Sebil Küttab en Nefise el Beyda. Nefise el Beyda. Kim olduğunu maalesef bilemiyorum. Bazıları da şey diyebiliyor. Nasıl tarihçisin? Yani tarihteki her şeyi bilmemizi tabi beklemek büyük bir saf dillilik olur değil mi? Yani pek çok şeyden birer parça biliyoruz ama detaylar çok fazla arkadaşlar. Her şeyi bilmek mümkün değil. Ama Bab-ı Züveyle'yi biliyorum. Yıllardır da bu anı bekledim. Yani gecenin bu saatinde gerçekleşecekmiş meğer bu buluşma. Evliya Çelebi buraları çok detaylı anlatır. Seyahatnamenin son cildinde yani buraları anlatır ve burada kaybolur. Bir daha haber alamıyoruz Evliya Çelebi'den. Mısır'dan sonra sırra kadem basıyor. Mesela buradaki Bab-ı Züveyle civarında artık tam nerede bilmiyorum şu an duruyormuş ama orası da harapmış. Haritalarda yer almıyor ne yazık ki. Gülşeni Tekkesi. Çok mühim bir kültür merkezi, oradan yetişen, İstanbul'a gelen, İstanbul'daki tarikat, inanç diyelim, inanç ve sanat hayatını ciddi anlamda etkileyen çok isim olmuş. Esasında bir Türk tarikatı sayılır. Ama Mısır merkezli. Mevlevilikle ilişkili, yani doğrudan Mevleviliğe bağlı bir tarikat değil ama dünya görüşü, dünya tasavvuru olarak Mevlevi düşüncesini benimsemiş
benimsemiş bir rekor. İbrahim-i Gülşeni tarafından tesis edilmiş 16. asırda ve burada çok uzun yıllar mevcudiyet göstermiş. Şimdi ne yazık ki pek eseri kalmamış, pek cılız bir mevcudiyet. Yani doğrusunu söylemek gerekirse yani pek çok inanç grubundan pek çok insan tanıdım ama hayatımda hiç Gülşen'i tanımadım. Acaba var mıdır? Bu da bir merak konusu. Bilen varsa bize aydınlatmak için yorumlara yazabilir. Bu Mısır bitmez, Kahire bitmez. Bu güzel şehre doyum olmaz. Şu an bu etrafta nereye yürüsem bir olay arkadaşlar, bir olay. Her bir köşe bir tarihi eser. Aşık oldum yani. Yeni bir aşk filizlendi diyebiliriz. Kahire'ye aşık oldum. Çok güzel. Varsın biraz zor olsun. Biraz harap olsun. Biraz sıkıntılı olsun. Mühim değil. Bu şehrin hala bu eserleriyle ayakta durması dünya için büyük bir şans. İnşallah ömrümüzün içinde buraların güzel toparlandığını da görürüz. Ama bir taraftan da insan şeyi işte endişe duyuyor. İşte kötü restorasyon endişesi. Buradaki restorasyonlar da iyi. Onu gördüm. Ahan destekli restorasyonlar var. İşte bazı işte Amerika destekli, Avrupa destekli filan. Böyle şeyler var. Onlar iyi. Yani iyi yapılacaksa yapılsın, yoksa yapılmasın duygusuna giriyor insan. Ya şimdi Gülşen'in tekkesi burası olmasın ya. Konuştuk. Önüne mi geldik yani şimdi? Seviyorum, Vefai'ye yazıyor. Vefai. Seviyorum Vefai'ye. Oh, Gülşen'in tekkesi nerede? Kahire'yi iyi bilen birisiyle bir daha gelmek lazım. Şari el Himamiye. Himamiye sokağı. Sağda solda muazzam bir yer burası. Burası Kahire'nin güney surlarının arka tarafları. Burası canlı niyeyse. Ya bu Kahire keşfetmek de bitmez ya. Allah. Bu Nil Nehri tarih boyunca buradan akmış. Ve burada bir hayat yaratmış vallahi. Oo, taze ekmekler, bir parça yiyeyim ya. Her saat taze ekmek bulabiliyorsun. Müthiş bir şey. Ahmet abi çekebilirsin dedi. Çok güzel sıcacık ekmeklerimi aldım böyle. Şöyle gösterelim. Burası güzel eski usul bir fırın. Yine muazzam bir şeyin karşısındayız. Hüsnü Mübarek burayı yaptırmış. Faruk Hüsnü. Peki neymiş burası? Neymiş abi bu muazzam yer? Bulabilecek miyiz?
Zaviye Abdurrahman Ketto'da. Osmanlı döneminden bir zaviye. Selam. Yine muhteşem bir yapı. İşini bitirmiş. Kapatan yemekçiler. Bitmez vallahi. Kahire'nin güzellikleri. Kapatıyorum. İmam Şa'ravi. Şa'ravi. İmam Şa'ravi. Her iki tarafta da imamın şeyi var fırında. Selam. Ma ismike? Ma ismike abi? اسمي ربيع. I'm Harun. أنا هارون. أنا ربيع آدم. ربيع آدم. ربيع أيوة. آدم. تشرفنا. أنت زي العسل. تشرفنا. نزلي عليه بقى. ها؟ نزلي عليه. يوتيوب. على اليوتيوب. يوتيوب. أيوة. ماشي. خبز مصري. شكرا بابا. شكرا. السلام عليكم. خش مع الفرشه دي. السلام عليكم. هنا هو في اغاني بتطلع بالليل؟ اسطنبول تركيا. تركيا. تعال صور جوه. تعال تعال خش. Selam aleyküm. Bu nedir acaba ya? بص بص. Kus 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 ha. تمام. Kus. Tamam. انا صورة Selam aleyküm. Kus kus تعال اديك صورة. yapıyor bak bu saatte. Burada da malzemelerini satıyor. خش هناك عادي. Yine bir güzellikle karşı karşıyayım. Burası Canim El Pehlivan Camisi. Canim El Pehlivan Camii. Sultan Eşref Kayıtma döneminde ki 10 şehzadeden biriymiş. Memlük şehzadelerinden. Ve Hicri 883'te yani 1478 miladi tarihinde yani İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet'in hüküm sürdüğü devirde burada yapılmış bir eser. Hep söylüyorum, Memlükler yüksek bir medeniyet seviyesine sahipti. Eserleri muazzam. Onlardan kültür namını aldığımız çok şey var. Yani Anadolu'daki birikim zaten malum. İşte Fatih devri diyoruz. O devre kadar da pek çok eserimiz var. Bursa'da, Edirne'de, onları hatırlayın. Ama sonra bir Memlük etkisi de yer eserlerimizde görebiliyoruz. Bozkir'imizde de görüyoruz. Aa, balıkçı. Selamünaleyküm. Mesela ilk defa istemeyen bir abi oldu. İlk defa istemedi. Adamlar kapattığım kamerayı normalde açtırıp savur diyorlar. Yani bizi çek. Bizi kayda al diyorlar. Hani çekinirler ya da istemezler diye kapattığım halde tersine insanlar çekmemi isterken ilk defa bir
Balıkçı abimiz çekmiş. Güvercinler karşıma. Tamam. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ne? Ha. İstanbul, Türkiye. Türkiye. Ha. Eyvallah. Selam. Selam. Vallahi şoke oluyorum yani. Kahire'nin büyüklüğü, eserlerin çokluğu, yolların, dükkanların, pastanelerin hiç bitmeden, durmadan çalışması. Tekketüs Süleymaniye. Süleymaniye Tekkesi. Ne zaman yapılmış? 1543. 950 Hicri. Yani Kanuni devri. Yani Osmanlı buraya hükümran olduktan sonraki ilk çeyrekte. Tam anlamadım ne dediğini ama herhalde çekilmemesi lazım. Memnu. اعمل اللي انت عايزه. Ha. اطلع الصبح Ebiyat. اطلع الصبح اعمل اللي انت عايزه. Ha. تطلع فوق بقى ممكن كلب ولا حاجه تفضك ولا بتاع تعمل نفسك مشكله وانت غريب محدش عارف. Ha. Az önce beni ikaz eden abi bu ekmekten verdi. Vallahi ihtiyacım vardı, sağ olsun, onu şey yapıyorum. Allah'ım ben nereye çıktım böyle ya? Biraz zeytin aldım, helva aldım, azıcık pastırmalı, yoğurtlu bir şey vardı, ondan aldım. Abi 90 lira tuttu buranın parasıyla, Türk parasıyla 75 lira falan ya. Ve bir de bana tatlı hediye ettiler. Öyle bir sütlaç gibi bir tatlı hediye etti arkadaşlar.